Şimdi bakın, Anadolu Hisarı'nı geçiyoruz. Bu görmüş olduğumuz yer, şu köşe Kandilli Burnu'dur. Tepede Adile Sultan'ın Kandilli Kız Lisesi'ni görüyoruz. Bu yayınımızı özellikle şunun için yapıyorum. Bu yayınımızı özellikle birazdan Vanlı Mehmet Paşa'nın camisini göreceğiz. Bakın, Vanlı Mehmet Paşa'nın camisi, şu an 2023 yılındayız. Geçen sene cayır cayır yandı. Caminin bütün üst aksamı gitti. Cami berbat bir duruma geldi. A'dan Z'ye restore edildi. Şu an birkaç ay evvel yeniden ibadete açıldı. Bu maksatla Boğaz turunda size Vanlı Mehmet Paşa'nın camisini anlatacağım. Şu an camiye yakınız. Bakın, minaresi uzaktan gözüktü. Vanlı Mehmet Paşa kimdir? Vanlı Mehmet Paşa adı üzerinde Van'ın Hoşap kazasındandır. Hoşap'ı biliyorsunuz. Kalesi vardır. Hoşap Kalesi meşhur. Orada doğmuş. Van'a gelmiş ve Van'da eğitim görmüştür. Babası da ulemadır. İlk eğitimini ailesinden almış. Hatta Van'dan Erzurum'a geçmiş. Erzurum'da müderrislik yapmıştır. Erzurum'da müderrislik yaptığı yıllarda Vanlı Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa Erzurum'a vali olarak gönderiliyor. Padişah kim? 4. Mehmet, Avcı Mehmet. Sadrazam kim? Köprülü Mehmet Paşa. Onun oğlu Fazıl Ahmet Paşa Erzurum Beylerbeyi oluyor. Ve bizim Vani Efendi'yi, Vanlı Mehmet Paşa'yı Erzurum'da görüyor ve çok takdir ediyor. Vanlı Mehmet Paşa daha sonraki yıllarda İstanbul'a tayin oluyor. Ve gel zaman git zaman Fazıl Ahmet Paşa 4. Mehmet'in sadrazamı olduğunda o da 4. Mehmet'in Şeyhülislam'ı oluyor. Çok müthiş bir adam. Çok alim bir adam. Vanlı Mehmet Paşa. Bakın, bu video çok önemli bir video. Bu videoda sizlere geçen sene cayır cayır yanan bir caminin inşasında o camiyi yaptıran çok ünlü bir Osmanlı Şeyhülislam'ından bahsedeceğim. Cami yandığında Türkiye'de birçok gazete manşet attı. Bu cami acaba sabotajcılar tarafından mı yakıldı? Cami neden sabotajcılar tarafından yakılsın? Çünkü sabotajcıların ortaya çıkmasından sebep olan sabotajcı cemaatini ortaya çıkaran adam meşhur 400 sene evvel yaşamış Sabatay Sevi Vanlı Mehmet Paşa tarafından idama mahkum edilmişti. Ama idam edilmemişti. Bütün detaylar videomuzun ilerleyen kısımlarında. Başlıyoruz. Şu an geçmiş olduğumuz yer Kandilli. Bakın, arka tarafta Kandilli Rasathanesi var ama gözükmüyor. Şu gördüğünüz bayrağımızın dalgalandığı bina Adile Sultan'ın, 2. Mahmud'un kızının köşkü. Yani Kandilli Sarayı. Adile Sultan yıllarca orada yaşadı ve birkaç yüz yetim öksüz çocuğa orada baktı. Kandilli'de deniz, sahil çok kısadır. Çok kısadır. Çok dardır. Bu dar alanı düzleyip biraz genişletmiş. Van'dan, Vanlı Mehmet Paşa İstanbul'a gelip 4. Mehmet'e Şeyhülislam olduğunda zengin, varlıklı bir adamdı. Buraya 17 tane yalı yaptırdı ve bir tane de cami yaptırdı. Bakın, camisi artık yavaş yavaş gözükmeye başladı. Gemimizin tam burnu oraya doğru bakıyor. Ve biz burada sizinle beraber burayı konuşacağız. Vanlı Mehmet Paşa Şeyhülislam olduğu dönemde, bakın, bir gün İzmir'e yolunuz düşerse Agora var ya, Agora, İzmir Agorası, Kemeraltı'nın yanı hemen. Orada tarihi Roma çarşısıdır Agora. Kemerler vardır. Kemeraltı'na doğrudan gelir. Ben YouTube'da bu konuda bir video yaptım. Videonun linkini buraya bırakıyorum. Oradan izlersiniz. O Agora'nın hemen yanında bugün restore edilmiş bir bina var. O bina Sabatay Sevi'nin doğduğu evdir. İzmir'de doğmuş bir Yahudidir. Ama çok iyi bir Yahudi ilahiyatı öğrenmiş. Tam bir dilbazdır. Tabi Yahudilerin bir beklentisi var. Ne bekliyorlar? Bir Mesih bekliyorlar. Her 100 yılda bir, yani diyorlar ki bizim Mesih gelecek. Halbuki Yahudiler binlerce yıldır Hazreti İsa'yı bekliyorlar. Hazreti İsa geldi gitti. Hazreti İsa geldiğinde kabul etmediler, inanmadılar. Hayır, bu bizim beklediğimiz Mesih değil dediler. Mesih beğendiremiyoruz adamlara. Onun için hala bekliyorlar. Mesela her yıl Tel Aviv'de toplanır Yahudi cemaatinin liderleri, dini liderleri. Mesih gelmedi.
Bu sene. Mesih bu sene niye gelmedi? Tel Aviv'de bir tane radyocu var, DJ. Açık saçık fıkra anlatıyor, ondan gelmedi. Hemen hikayeyi yıkıyorlar. Mesih önümüzdeki sene gene gelmedi. Niye gelmedi? Tel Aviv'de bir tane defile gösterisi yapıldı. Yarı çıplak bikinili bayanlar çıktı. Ondan gelmedi. Mesih her sene bir sebepten gelmiyor. Halbuki Hazreti İsa'ydı bekledikleri Mesih. Geldi gitti. Sabatay, Sevi, İzmir Yahudilerine beklediğiniz Mesih benim diyor. Ve inandırıyor kendisini, biliyor musunuz? Hadi. Ama bir süre sonra keramet yok. Mucize yok. Bir şey yok. Yahudiler aptal değil. Diyorlar ki sen sahtekarsın. Hadi kaçıyor. Kudüs'e gidiyor. Bu kez Kudüs'teki Yahudi cemaatinin aklını karıştırıyor. İnandırıyor çoğuna. Mesih benim. Adamlar gariban zaten, Mesih bekliyorlar. Kral olmak için. Mesih geldi mi dünyanın kralı olacaklar. Ağlama duvarının orada ne şebeklikler yapıyor. Yok. En sonunda hadi gene kaçıyor. Kudüs'ü birbirine katıyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul Yahudi cemaatlerini birbirine karıştırıyor. Şimdi Osmanlı'da bir kural vardır. Ortaya ben peygamberim diye çıkarsanız Osmanlı sizin kafanızı kesmez. Ama insanları birbirine düşürür, fitne yayarsanız sizi sürgüne gönderir. Ve sürgüne gönderiyor. Of, caminin yanına geldik. İşte bakın bu cami, o cami. Sabataycılar yaktı mı denilen cami bu cami. Vanlı Mehmet Paşa'nın yaptırdığı cami bu cami. Ve Sabatay Sevi en sonunda 4. Mehmet emriyle Edirne sarayının yanında mahkeme kuruluyor. O gün Edirne'de de bir sürü Yahudi yaşıyor. Birkaç bin Yahudi mahkeme çadırının önünde toplanıyorlar. Sabatay Sevi çadıra giriyor. Çadırın içinde 4. Mehmet var. Çadırın içinde bu camiyi yaptıran Vanlı Mehmet Paşa var. Ve çadırın içinde Osmanlı sadaleti var. Mahkemede Sabatay Sevi kem diyor, küm diyor, kendini aklayamıyor, anlatamıyor. Ondan sonra öldürülecek. Yani Vanlı Mehmet Paşa ölüm emrini verecek. Oradaki kol ağalarından biri Sabatay Sevi'ye diyor ki bu işin sonu kötü diyor. İdama gidiyor diyor. Sen milleti birbirine düşürdün. Sabatay Sevi bakıyor olmayacak. Müslüman oluyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Bu vücudumdaki can bedende durdukça dinden dönmeyeceğim diyor. Hatta derler ki Yahudiler çadıra girerken karnına bir kuş sakladı. Çıkışta kuşu salıverdi. Ve böylece de ne oldu? Sözünü tutmuş oldu diyorlar. Ben şöyle geçeyim. Cami tam arkamızda kaldı. Şöyle geçeyim şu tarafa doğru. Ondan sonra Sabatay Sevi bunun arkasından tabi Müslüman oldu diye salaveriyor mu Osmanlı? Salmıyor tabi. Sabatay Sevi'yi Edirne Sarayı'nı tam 7 sene bulaşıkçılık yaptırıyorlar. 7 sene yamaklık yapıyor. Bir de onu bir tarikata bağlıyorlar. Edirne'de bir tarikatta her hafta zikre gidiyor, göre 5 vakit namaz, oruç falan hepsi var. Ve Sabatay 7 yılın sonunda benim Müslüman olduğuma inandınız mı diyor. Tamam diyorlar, salıveriyorlar. Sonra arkasında bu tabi durmuyor. İstanbul'a geliyor, Sarıyer'de bir konak kiralıyor. Gizli gizli Yahudi ayinleri yapmaya başlıyor. Gizli gizli. Fazıl Ahmet Paşa bunu takip ettiriyor. Bakıyor bu uslanmayacak. Sabatay'ı nereye sürüyorlar biliyor musunuz? Dünyada hiç Yahudinin olmadığı bir yere sürüyorlar. Bugün Karadağ ilçesi var ya, Montenegro. Karadağ'ın Ulçin kasabasına sürüyor. Hiç Yahudi yok. Sadece karısı ve 2 akrabası veriliyor yanına. Orada yaşıyor, orada ölüyor. Orada yaşıyor ve orada ölüyor. Mezarı bugün gizli, yeri bilinmiyor. Vanlı Mehmet Paşa'ya ne oluyor? Vanlı Mehmet Paşa bu gördüğünüz camiyi yaptırıyor. Bu gördüğünüz cami. Ondan sonra camiyi yaptırıyor. Ve burada İstanbul'da uzun süre Şeyhülislamlık yapıyor. Bir süre sonra 4. Mehmet onu Bursa'ya sürüyor. Bursa Kestel'e gidiyor. Orada yine bir medrese, cami yaptırıyor. Orada talebe yetiştirirken ölüyor. Bugün Vanlı Mehmet Paşa'nın kabri Bursa Kestel'de kendi camisinin bahçesinde. Ve işte Sabataycılar bizim liderimizi idama mahkum etti. O da korkusundan, yalancıktan Müslüman oldu diye bu camiyi yaktılar. Haberleri çıktı. Aslı var mı ben de bilmiyorum. Bakın çınar ağacının sağdaki dallarını gördünüz mü? Yangından sonra maalesef çınarın o dalları tamamen yanık vaziyette. Yani çınarın sağ dalları öldü. Ama sol dalları hala yaşıyor kısmen. Cami sıfırdan yeniden ayağa kaldırıldı ve Vanlı Mehmet Paşa'nın camisi ve bu 17 yalıdan dolayı buranın adı Vanlı Köy oldu. Sonra Vaniköy'e döndü. Biz de bugün saçma bir şekilde yok işte Kürt-Türk çatışması yapıyoruz. Van'ın Hoşap'ından bir çocuk gelip
Osman da Şeyhülislam olabiliyordu. Bizim tarihimizde Türk-Kürt ayrımı yoktu. Bizim Kürt toplumumuzdan da isteyen her türlü zeki, kabiliyetli çocuk devletin en yukarısında kendisine yer bulabiliyordu.